Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun süre kaynatmadan, kavanozları ters çevirmeden çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz, aylarca kaldığında bile tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak domates konservesi tarifini paylaşmak istiyorum. Ben 3,5 kilo Bursa domatesi kullandım. Domateslerimizi güzelce yıkayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi ben domates soyacağı ile kolayca kabuklarını soyuyorum. Sizler isterseniz kaynayan suya atıp 1-2 dakika kadar bekleterek kabuklarını kolayca soyabilirsiniz. Bu şekilde soymak bana daha kolay geliyor. Domatesleri soyduktan sonra kök kısmını alalım. Küp küp olacak şekilde dilediğimiz büyüklükte doğrayalım. Ben bu tarifi geçen sene kışa saklamak için yaptım. Ve o kadar çok beğendim ki aylar sonra kapağını açtığımda bile domatesler mis gibi kokusuyla yeni doğranmış gibiydi. Ve videoda da gördüğünüz gibi yapımı da çok pratik. Diğer konserve tariflerine kıyasla çok daha kolay bir şekilde yapılıyor. Çok hoşuma gittiği için tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. Doğradığımız domatesleri pişireceğimiz tencerenin içerisine alalım. Tencereyi ocağa alalım ve kapağını kapatalım. Yüksek ateşte kaynama noktasına gelene kadar bekletelim. Bu sırada yeni ve hiç kullanılmamış kapakları su ve sabunla güzelce yıkayarak bir tencereye alalım ve kaynatalım. Yine su ve sabunla yıkadığımız temiz kavanozun içerisine kaynamış suyu alalım. Videoda gördüğünüz gibi kavanozları kaynar sudan geçirelim. Daha sonra suyunu dökerek temiz bir bezin üzerine ters çevirelim. Kurulamamıza gerek yok. Bu sırada yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede domateslerimiz kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Bu şekilde fokur fokur kaynayana kadar bekletmemiz gerekli. Biraz karıştıralım. Gördüğünüz gibi pişirme süremiz sadece bu kadar. Yaklaşık 10 dakika içerisinde fokur fokur kaynamaya başladı. Bu aşamada ocağın altını kısalım. Ve kavanozların içerisine domatesi dolduralım. Ben suyundan da ekliyorum. Domatesi kaynatmadığımız için suyu da içinde kaldı gördüğünüz gibi. Sizler suyunu kullanmak istemezseniz suyunu ayırıp çorba yaparak da değerlendirebilirsiniz. Ama suyuyla birlikte kavanozlara koymanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurdum. Kavanozun kenarını peçete ile temizleyelim. Kaynattığımız kapağımızı da temiz bir bezle kurulayalım veya kağıt havluyla. Hemen sıcakken bu aşamada biraz acele davranalım. Bir bezle tutarak 2 tık geriye, daha sonra sıkıca kapağını kapatalım ve videoda gördüğünüz gibi avucumuzun içiyle üzerine bastırarak tekrardan sıkalım kapağını. Ve daha sonra kavanozu hiç ters çevirmeden düz bir şekilde tezgahın üzerine alalım. 3,5 kilo domatesten gördüğünüz gibi 4 tane yarım litrelik kavanoz çıktı. Ve yarım kavanoz da arttı. O yarım kaldığı için kavanozun kapağını kapatmadım. Hemen buzdolabına kaldırdım kullanmak için. Kavanozlarımız sıcakken üzerini bir bezle örtelim. Kavanozlar soğuyana kadar hiç ellemeyelim. Bu şekilde bekletelim. Ben bir gece beklettim. Ertesi günü bakın gördüğünüz gibi kapaklar içine çökmüş. Kavanozlarımız vakumlanmış. Eğer ki sizin kapaklarınız içine çökmediyse, vakumlanmadığını düşünüyorsanız açıp tekrardan kapağı kaynatarak tekrar sıkıca kapatabilirsiniz. Tabii bu işlemi hemen aynı gün içerisinde veya ertesi günü yapabilirsiniz. Günlerce beklediğinde içinde hava alırsa domatesimiz bozulacaktır. Buna lütfen dikkat edelim. Domates konservelerini güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edebiliriz. Ben şu an yaz aylarında olduğumuz için güneş görmese bile her yer sıcak olduğu için buzdolabına kaldırdım. Ama kışın güneş görmeyen serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Eminim ki sizler de bir kez denediğinizde artık konservenizi hep bu şekilde yapacaksınız. Deneyecek olanlardan mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızdan videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkür ederim.